Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde genel arayüz ve araçlar üzerine konuşmuştuk. Bu dersimizde ise bunun biraz devamı. Daha sonrasında yeni dosya nasıl kaydedilir, farklı kaydet nasıl yapılır, genel hatlarıyla ayarlar kısmı nasıldır ve mouse kullanımı üzerine konuşacağız. Şimdi herhangi bir çizim yaptığımızda, örnek veriyorum bir line çizdiğimizde bunu nasıl kaydedebiliriz bilgisayarımıza onu görelim. İlk olarak ekranımızın sol üst kısmında menü sekmesine bastığımızda görmüştük, Quick Toolbar'ın hemen yanındaydı. AutoCAD simgesinde. Geldiğimizde New ve Open sekmesinde daha önce gördüğümüz New ve Open sekmesinin hemen altında Save seçeneği var. Save'e direkt basarsak bilgisayarımızda hangi lokasyona bunu kaydetmek istediğimizi bize soruyor. Ve altında ise gördüğünüz gibi dosyada ve dosyanın tipini soruyor. Burada şöyle geldiğimizde diyor ki AutoCAD 2018 olarak kaydetmek istiyorum. Aşağıda da 2000 yılına kadar, 2004 seçeneğine kadar, sürümüne kadar kaydedebilmemizi söylüyor. Neden bu sürümler var? Herkes de aynı sürümler, son sürümler olmayabiliyor. Her bilgisayar bunu açmayabiliyor. Siz karşı tarafa gönderdiğinizde dosyanızı ya da ortak bir sunucuda çalıştığınızda siz bilgisayarınızda 2018 olarak kaydettiğinizde karşı taraf bunu açamayabiliyor. Size ulaşıp diyor ki daha düşük bir sürümde kaydedebilir misiniz diyor. Siz genelde bunu 2010, 2007 şeklinde kaydederseniz genelde çoğu bilgisayar açıyor. Bu da böyle bir bilgi olarak bulunsun. Şu an geri geliyorum. Dediğim gibi Save seçeneğinden kaydedebiliyoruz. Bunun üzerine geldiğimizde de diğer bir yol olan kısa yolunu bize gösteriyor. Ctrl S tuşlarına bastığımızda diyor ki kaydedebilirsin. Mesela deneyelim. Ctrl S dediğimde gridime gelip boş bir alana Ctrl S dediğimde yine aynı şekilde benim bunu kaydedebileceğimi, lokasyonumu soruyor. Burada dosyamızın isminin hemen yanında gördüğünüz gibi bir yıldız işaretimiz var. Bu yıldız işareti bize diyor ki senin dosyan hala kayıtlı değil. Dosyanı kaydetmedim. En son yaptığın işler kayıtlı olmuyor. Mesela Ctrl S'ye basıp masa üstüne ben dosyamı kaydettiğimde bakın hemen yanındaki yıldız işareti gitti. Ben burada anlıyorum ki benim dosyam kaydoldu. Peki ben herhangi bir hareket yaparsam bu yıldız yine gelir mi? Deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi en ufak bir zoom yaptığımda dahi program değişip benim herhangi bir kayıt yapmadığımı söylüyor. Ben yine Ctrl S'ye bastığımda ya da yukarıya gelip Save'e bastığımda otomatikmen programımı kaydediyor, dosyamı kaydediyor ve yıldız işaretini kaldırıyor. Peki bu ikinci işlemi yaptığımda bir daha kaydettiğimde bana neden dosya konumunu sormadı? Çünkü bilgisayarımda halihazırda dosyayı kaydetmiştim. Direkt Ctrl S yaptığımda ya da buradan Save'e bastığımda o dosyanın üzerine otomatikman kaydetmiş oldu. Yine mesela getirdim, sürükledim. Yıldız işareti çıktı. Ben anlıyorum ki buradan en son kayıt yapmamışım. Menüden gelip save diyorum ve dosyamı kaydediyorum. Peki Save as kısmı, farklı kaydet kısmına geldiğimizde bizi neler karşılıyor? Save as dediğimizde ilk seçenek drawing, yani bir çizim dosyası, DVG dosyası formatında kaydet. Bu seçeneğini bize sunuyor. Diğeri ise AutoCAD'in web ve mobil versiyonunu bize kaydetmemiz olanağını sağlıyor. Bunun diğer bir seçeneği de yukarıda aynı zamanda. Alt kısımda ise DVT dosyası template olarak kaydetme ve bunun standart olarak işte kaydetmemizi DVS formatında kaydetmemizi söylüyor ve diğer formatlarda kaydetmemiz seçeneklerini bize sunuyor. Eğer Save As'e direkt basarsanız da bunun alt seçenekleri olarak daha çok çıkıyor. Hepsi de burada bulunuyor. Aynı şekilde. Ayrıca burada da çizimimizin bir ön izlemesi bulunuyor. Şimdi kaydetme seçeneklerimizi gördük. Arayüze geldik. Arayüzümüzde ribbon kısmını görmüştük, hatırlarsınız. Bazı arkadaşlarımız ribbon'un üzerine çalışırken ribbon'umuzu yanlışlıkla kapatabiliyor ve o zaman eli ayağına dolaşıyor. Ben line'ı nereden bulacağım, circle'ı nereden bulacağım? Peki bunu nereden kapanıyor? Yukarı geldiğimizde bu barımızdan, menümüzden yanlışlıkla seçerken buraya basabiliyoruz. Bu geçici olarak bizim panelimizi kapatıyor.
Buna bastığımızda ise tekrar açıyor ve buraya sabit hale getiriyor. Ne kadar çizim yaparsanız yapın, uğraşırsanız burada sabit kalıyor. Bu bizim ribbonumuzu minimalize hale getiriyor, küçültüyor. Buradaki seçeneklerde ise ribbonumuzu tekrardan saklıyor gibi yapıp küçük simgeler haline getiriyor. Üstüne geldiğimizde draw sekmesi, ribbondaki draw aşağı kısma geliyor. Seçenek olarak beliriyor. Minimize the panel button dediğimizde ise sadece draw'un ana başlığı olarak beliriyor. Bastığımızda alt kısımda draw'un alt seçenekleri yer alıyor. Modify sekmemiz Modify'ın alt seçenekleri olarak yer alıyor. Bazen çizim yaparken yanlışlıkla burada seçenekleri seçerken, örnek veriyorum, burada herhangi bir özelliğimi açmak isterken yanlışlıkla buradaki Clean Screen seçeneğine bastığımızda bir anda ekranımız tüm bütün hareketi full screen oluyor ve burada ribbonumuzu kaybediyoruz. Uğraşıyoruz diyoruz ki ya ben bunu nasıl getireceğim? Ve buradan işte Clean Screen seçeneğine basmayı bilmediğimizden ya da burada Clean Screen seçeneğim kapalı olduğundan ben bunu nasıl getireceğimi bilmiyorum. Bunun da kısa yolu CTRL 0'a bastığımda, tabi şu an açık olduğu için gözükmüyor. Clean Screen'e basıyorum. Tekrardan CTRL 0'a bastığımda tekrardan Clean Screen devre dışı kalıp benim ribbonumu getirmiş oluyor. Bu da böyle bir aklınızda olsun. Eğer Clean Screen'e yanlışlıkla basarsanız ya da ribbon kaybolursa CTRL 0 aklınızda bulunsun. Şimdi genel olarak ayarlar kısmına bakalım. Ayarlar kısmına ben nasıl erişebiliyorum? Mouse'umun sağ tuşuna tıkladığımda aşağıda bir Options seçeneği var. Buradan ayarlar kısmına gelebiliyorum. Veyahut da sol menü kısmından Options seçeneğime gelebiliyorum. Ya da mouse'um boştayken OP yazdığımda Options geliyor ve buna tıklıyorum. Aynı şekilde komut satırından da bunu yazabiliyorum. Şimdi genel olarak baktığımızda şu anki bizim profilimizin ne olduğu yazıyor. Dosya ismimizin ne olduğu yazıyor ayarlar kısmımızda. File kısmından geliyoruz. File kısmında da genelde destekleyen dosyalar ve üzeri benzer şeyler yazıyor. Çok detaylı girmeyeceğiz bu kısmı çünkü her detayı ne kadar girersek o kadar akılda kalmayacak. Her şeyi de kullanmıyoruz aslında. Tüm özellikleri de kullanmıyoruz. Display kısmına geldiğimizde bu daha önceki AutoCAD versiyonlarında kullandığımız light temayı veya dark seçmemizi veya da şu anda olan dark temayı seçmemiz üzerinde bize seçenek sunuyor. Burada değinebileceğim diğer şeylerden biri ise genel olarak baktığımızda display file types, işte renkler, şu an bu ekranımızdaki kullandığımız renkler üzerine değiştirebileceğimiz, editleyebileceğimiz kısmı gösteriyor. İşte ben yellow dediğimde arka planı işte sarı yapıyor, işte siyah rengi yapıyor. Ama daha çok bize verdiği AutoCAD'in standartlarını kullanmamız, ben onları tavsiye ediyorum. Daha iyi oluyor. Burada da fontları, işte diyelim bu fontu sevmediniz, AutoCAD'e kullandığı, bunu değişebiliyorsunuz. Benim en büyük tavsiyem AutoCAD'in size verdiği standart olarak özellikleri kullanmanız. Tabii kendiniz isterseniz kişileştirebilirsiniz ama ben tercih etmiyorum. Diğer bir burada bahsedeceğim şey ise Crosshair Size. Crosshair Size ise şu oluyor. Benim imlecim gördüğünüz gibi bir artı şeklinde şu anda. Ne kadar yaklaşırsam, uzaklaşsam bu hep aynı boyda oluyor. Bazen arkadaşlar bunun boyutunu büyütmek istiyor, görmek istiyor veya da full olarak, yani tüm ekranında görmek istiyorlar. Bunun için Options'a gelip yine Crosshair kısmından, benim şu an 5'miş. Ben bunu büyütürsem, mesela 40 yaptım. Bakalım ne değişiyor. Gördüğünüz gibi imlecim büyüyor. Yine Options kısmına geliyorum. Ben bunu full yaparsam, %100 yaparsam, gördüğünüz gibi ekran boyunca gezen bir, aslında büyük bir artıya sahip oluyorum. Bunu böyle kullanan çok arkadaşımız var ama ben imlecimin küçük olarak 5'te kalmasını daha çok tercih ediyorum. Bu benim gözümü daha çok yarıyor. Tamamen tercih meselesi. Ben tekrardan ayarlarından bunu 5 yapıyorum. Bana daha çok yardımcı oluyor diyebilirim. Geldim Options kısmından yine.
Open and Save kısmına geliyorum. Kaydet kısmında bahsettiğimiz burada AutoCAD'imizin hangi formatta kaydetmeliyiz? Yani Save as yaptığımızda, AutoCAD CTRL-S yaptığımızda hangi formatta kaydetsin kısmı burada soruluyor. Ben genelde bunu şu an AutoCAD otomatikman 2018 olarak vermiş ve son olarak onu gösteriyor. Ben bunu genelde 2010 yapıyorum ve çoğu yerde açılsın diye. Çoğu bilgisayar bunu açıyor. Diğer bir kısım ise aşağıda otomatik kaydetme, autosave kısmı var. AutoCAD'de çalışırken herhangi bir donma etmek sorunu olduğunda programımız otomatikmen kaydetme yapmazsa maalesef elinizdeki tüm çiziminiz, emeğiniz boşa gidebiliyor. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Bunun için buradan otomatik kaydetmeyi, autosave açıyoruz. Burada diyor ki kaç dakikada bir ben bunu kaydedeyim. Şimdi siz bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ben bunu bir yazayım. Ben sürekli dosyam kaydetsin. En ufak bir şey olduğunda benim hayatımı kurtarsın. Tam tersi bu aslında biraz çileye döner. Sebebi ise şu aşağı kısımda dakikada bir, burayı bir yaparsanız otomatik kaydediyor deyip bir bar çıkacak ve sizin işleriniz aslında bir noktada aksatacak. Çünkü program o an işlevsiz hale geliyor. Bunu 10 yapmanız da biraz uzun işinizi uzatabilir. Garanti olsun diye 5'e çekmeniz her zaman çok daha iyi olur. Bir alt kısımda ise Create Backup Copy with each save diyor. Yani kurtarma dosyaları oluştur her seferinde diyor. Bunu da açmanız sizin yararınız olur. Çünkü büyük dosyalarda AutoCAD'imiz çoğunlukla donuyor. Ya da herhangi bir bilgisayarınızın donmasında bir hatada kurtarma dosyalarına erişmenizi sağlıyor. Daha sonrasında Pilot and Publish kısmına geldiğimizde işte bu çıktı ayarlarını pilot kısmını göreceğiz. Orada hangi formatta kaydetmemizi soruyor. Bu kısımlar bize soruyor. Genelde hangi kısma kaydedeyim pilot dosyası olduğunu da söylüyor. Sistem kısmına geldiğimizde ise genel hatlarıyla baktığımızda işte grafik performansım, benim ekran kartımı kullanmam gerektiğini, nasıl hangi şartlarda kullandığımdan bahsediyor. Eğer bu off şeklinde ise bilgisayarınız ekran kartınızı kullanmıyorsa AutoCAD'inizde donmalar veya çizimlerinizde aksamalar olabilir. Mümkün olduğunca elinizdeki ekran kartını en iyi şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Onun için buradan grafik performansınızdaki hardware acceleration kısmını da açmanız sizin yararınız olacaktır. Bu aynı zamanda şöyle kapattığımızda ise grafik performans sekmemize, ayarlarımıza aynı zamanda sağ kısımdan 3 çizgiye bastığımızda buradan grafik performans seçeneğine de gelebiliyoruz. Şu an grafik performansın üzerinde bir açık renkli mavi renk olduğunda anlıyoruz ki biz ekran kartındaki özellikleri kullanabiliyoruz. Sağ tıklayıp grafik performans dediğimizde yine aynı ayarlardan geldiğimiz kısma gelebiliyoruz. Şimdi ayarlar kısmına geri geldiğimizde şöyle yine en son sistem kısmında kalmıştık. Genel hatlarıyla baktığımızda ise şöyle buradan imlecimizin ortasındaki ön izleme karesini ve otosnap ayarlarındaki snap ayarlarımızdaki yeşil karemizi büyütüp küçültebiliyoruz. Onları da kullandıkça OSNAP ayarlarından göreceğiz. Bu kısım 3 boyutla alakalı oranın ayarlarını içeriyor. Seçim kısmından bahsediyor. İşte seçtiğimizde bu gözüken mavi kısmı büyütüp küçültebiliyoruz. Genelde default olarak bize verdiği şekilde kullanmamız çok daha iyi oluyor. Şu profiller kısmına geldiğimizde ise burada şundan bahsedebilirim. Bilgisayarımızda bir çizim yaparken herhangi bir aksaklık olduğunda, bir sıkıntı olduğunda bazen kısa yolları kullansak da geri gelmeyebiliyor. O nedenle bir reset atmak istiyoruz. Buradan Options'tan Profiles kısmından bir reset atımızda bize programımıza bir hızlı bir reset atıyor. Ama bizim burada yaptığımız değişiklikleri, özelleştirmeleri değiştirmiyor. Bir de şuradan bir reset seçeneğimiz var. Bilgisayarımıza geldiğimizde tüm uygulamalardan AutoCAD sürümümüze gelip buradan bulup aşağıdan Reset Settings to Default kısmını seçtiğimizde
programımızı bir reset atıyor. Lakin buranın en büyük farkı, programımız tamamen fabrika ayarlarına dönüyor. Yani buradaki yaptığımız özelleştirmeler de gidiyor. Şimdi ise mouse'umuzun özelliklerini görelim. Mouse'umuzu nasıl kullanıyoruz onu görelim. Mouse'umuzun bildiğiniz gibi 3 tane aslında ana tuşu var. Sol tuşu, sağ tuşu ve orta tekerleği, scroll tuşu dediğimiz orta tekerleği var. Bunun üçünün de ayrı ayrı işlevleri var. Sol tuşumuza bastığımızda genelde bizim seçme dediğimiz selection kısmımızı yapıyoruz. Seçme aracımızı yapıyoruz. Ve herhangi bir çizim unsurunu, mesela line aldım tekrardan, basıp çizmemizi burası sağlıyor. Gördüğünüz gibi sonsuza kadar, aslında ben buradan çıkana kadar çizmeme devam ediyor. Ben gelip bir noktaya tıkladığımda, yine sol tuşa tıkladığımda o çıkana kadar devam ediyor. Peki ben buradan nasıl çıkacağım? ESC'ye bastığımda çıkabiliyorum. Escape tuşuna bastığımda çıkabiliyorum. Şu an burayı siliyorum. Peki sol tuşumda selection kısmından bahsetmiştim. Bu selection kısmının ne olduğundan bahsedeyim. İlk baş sol tuşumu anlatayım. Sonra sağ ve ortayı anlatayım. Yine çizimlerim var benim. Bir çizim yapıyorum. Ben imlecim boştayken bir yere tıkladığımda, sol tuşumla herhangi bir yere tıkladığımda gördüğünüz gibi bir seçenek çıkıyor. İmlecimin hemen sağ üst kısmında yeşil renkli bir nokta çıkıyor. Bunun anlamı selection tool'a girdiğimi bahsediyor. Fark ederseniz sağa doğru gittiğimde bu mavi halde oluyor. Sola gittiğimde yeşil oluyor. Bunun ikisinin ayrı anlamları var. Sola doğru gittiğimizde yeşil ve kesikli çizgili bir pencere çıkıyor. Bunun anlamı ise benim imlecimin değdiği her unsuru seçer anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi şu an ikinci objeye değmedim. Değdim ve şu an seçiyor. Çektiğimde ise seçmiyor. Peki sağ tarafa doğru geldiğimizde mavi kısım ne anlama geliyor? Mavi kısım ise içinde kalan ne varsa seçer anlamına geliyor. Yani temas etmenin hiçbir anlamı olmadığını söylüyor. Ben şu an bu daireme ne kadar temas etsem de hiçbir şekilde seçmiyor. Lakin içine girdiği anda seçiyor. Benim tekrar ediyorum, benim iki tane seçim şeklim var. Bir tanesi içinde kalanı seçtiği, diğeri ise temas ettiğini seçtiği. Peki bunları basıp sürüklediğimde mi sadece oluyor? Hayır. Basılı tuttuğumda ise daha serbest bir seçim yapmamı sağlıyor. Aynı şekilde basıp sol tarafa değil sağ tarafa çektiğimde ise içinde kalan kısmı almamı sağlıyor. Peki sol tuştan sonra mouse'un diğer tuşları ne işe yarıyor? Ben az önce sağ tuşu anlatacağımı söylemiştim ama şimdi aslında orta tuşu anlatayım. Scroll tuşunu. Scroll tuşumun özelliklerini atmadan önce şu iki daireyi sileyim. Scroll tuşumun kullanım amacı ise öncelikle benim zoom hareketini yapmam. Şurada zoom hareketini aslında bizim navigasyon barımızda göstermiştik. Mouse'umuzun orta tuşunu ileri geri yaptığımızda benim yaklaşma hareketimi yapıyor. Mouse'umu ileri doğru yani tekerimi ileri doğru hareket ettiğimde yaklaşıyor. Geriye doğru yaptığımda uzaklaştırıyor. Bunu aynı zamanda buradan dediğim gibi navigasyon barından yapabiliyorduk. Ayrıyeten buradan sağ tıkladığımızda zoom kısmında da basıp ileri doğru sürüklediğimizde yaklaştırıyor. Basıp geriye doğru çektiğimizde, aşağı doğru çektiğimizde ise uzaklaştırıyor. Orta tuşumuzun diğer bir işlevi ise basılı tutup sürüklediğimizde pan dediğimiz diğer bir şeyle ise el aracı, bilinen ismiyle el aracını kullanmamızı sağlıyor. Çizimlerimizin sağa sola sürüklememize imkan veren pan aracını kullanmamızı sağlıyor. Peki son olarak işlevi ise nedir? O da şudur. Ben zoom yaparken, yine şöyle bir çizimim var diyelim. Zoom yaparken ben çizimimi kaybettim. Peki ben bu çizimi nasıl bulacağım? Ve çok kalabalık çalışıyorum. Ya diyorum, nerede benim bu çizimim? Mouse'umun orta tuşuna iki kez ard arda basarsam o an
çizimde ne varsa, yani ekranda ne çizim varsa onu tam ekranın ortasına getiriyor. Sayfanın ortasına ortalıyor. Mesela ben aynı şekilde şöyle şuraya şu tarafa gelip bir çizim yaparsam ve mouse'uma 2 kez tıklarsam, bakın diğer çizimler burada kaldı. Benim en son çizdiğim burada kaldı. İkisini ortalayıp ekranınızda çizdiğiniz bunlar var diye bize söylüyor. Şimdi mouse'un üstünün sağ tuşuna geldiğimizde, sağ tuşun işlemine geldiğimizde neler yapıyor onu da görelim. Sağ tuşa bastığımızda bakın bir pencere açılıyor. Bu penceredekilerin işlevi neler onları görelim. Burada repeat, yani tekrar et, en son yaptığın işlemi tekrar etmemi söylüyor. Repeat erase diyor, ben en son silme işlemi yaptığım için bana bunu tekrar etmemi söylüyor. Recent input ise bu aslında şurada gördüğümüz bir en son neler yaptığımız bir geçmiş sekmesi diyebiliriz. En son kullandığım mesela erase, silme, daha sonrasında zoom, bunları kullandığımı söylüyor. Clipboard ise bizim standart bildiğimiz, her bilgisayar programında bildiğimiz kopyala yapıştır kısmı. Isolate kısmına şu an girmiyorum. Isolate kısmı ise daha çok büyük çalışmalarda kullanırken bizim hayat kurtaracak olan izole kısmı. Onu daha sonra göreceğiz. Bu da undo kısmı. En son ne yaptıysanız geri al diyebileceğimiz, geri al dediğimiz kısım. Ben en son pan ve zoom yaptığım için bana onu söylüyor. Bastığımda ise en son yaptığım hareketi gösteriyor. Mesela line çizmişim. Geliyorum undo dediğimde line'ımın geri almamı sağlıyor. Bunun diğer bir seçeneği ise gördüğünüz burada sola doğru olan ok işareti undo. Bastığımızda en son çizgimizi geri almamızı sağlıyor. Yine diğer bir seçenek ise U enter dediğimizde yine geri almamızı sağlıyor. Ama en efektif kullanım yolu kısa yol olarak Ctrl Z, Ctrl Z'ye bastığımızda undo geri al komutumuz çalışıyor. Altında yer alan redo line ise ileri al. Bastığımızda redo kısmı da bizim ileri almamızı sağlıyor. Üstte de bunun ileri seçeneği, redo seçeneğimiz üst kısımda quick tool'larımızda da bulunuyor. Daha sonra hemen altında az önce bahsettiğimiz pan kısmımız var. Tutup da el işaretiyle hareket etmemizi sağlayan bizim pan seçeneğimiz burada da bulunuyor. Daha sonrasında yine aynı şekilde zoom. Zoom'un altında ise steering wheels var. Bu bizim daha çok 3 boyutta kullandığımız hemen hızlı erişim menümüz diyebiliriz. Bunu 3 boyutta göreceğiz. Diğer kısmımız ise altta yer alan Action Recorder. Action Recorder ise burada yaptığımız çalışmalarda bir şeyleri adım adım kaydedip daha sonrasında bunu tekrardan yaptırmayı sağlayan, yani kayıtlı işlemler diyebileceğimiz kısmımız. Buradaki de 3 boyutta kullandığımız, katı modellerinde kullandığımız kısımlar. Quick Select kısmı ise şu an bir çizim olmadığı için göstermedi. Seçim yapacak bir şey olmadığı için herhangi bir çizim seçip örneğini görelim. Quick Select kısmında ise bizim hızlıca filtreleyip seçim yapmamızı sağlayan kısım. İşte katmanına göre, çizgi tipine göre bir seçim yapmamızı sağlayan kısım. Bunun da yine detaylarını göreceğiz yeri geldiğinde. Alt kısımda ise Quick Calculator kısmı var. Bu AutoCAD'in içinde yer alan bir hesap makinesi. Bunu buradan kullanabilirsiniz ama bizim daha çok Expression Mode dediğimiz komut satırından hızlıca işte bir çizgi çizerken 4 işlem yapabileceğimiz kısmı kullandığımız Expression modu göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Burada ise Count kısmımız var. Count ise genel anlamda bastığımızda bizim burada çizimimizde seçtiğimiz kısımların işte kaç tane cisim olduğunu hızlıca saymamızı sağlayan kısım var. Bir alan içine aldığımızda Enter'a bastığımızda üstte şu anda bizim cisim seçmemizi söylüyor. Cismini seçip Enter dediğimizde bu alan içinde kalan kaç tane cisim olduğunu, kaç tane unsur olduğunu belirten kısım. Diğer seçeneğimiz Find, göreceğimiz işte bir büyük dosyamızda isim verdik cisimlere. Onların ismini hızlıca aradığımız, bulduğumuz antetlerde örnek veriyorum. Antette alttaki çizenin ismini değiştireceğiz. Buradan hızlıca find deyip
alttan replace with dediğimizde değiştirdiğimiz, bulduğumuz, genel bildiğimiz Word programlarında, Excel programlarında kullandığımız bul değiştir kısmı. En altta da bildiğiniz üzere option kısmı var. Daha önce az önce bahsettiğimiz. Genel olarak mouse kullanımımızı da bu şekilde diyebiliriz.